Dominic O'Brien tam 2808 tane iskambil kartını sırasıyla ezberleyip dünya hafıza şampiyonu oldu. Ehrens sadece bir kere duyduğu 500 basamaklı bir sayının rakamlarını hiç şaşırmadan sayarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Peki bu insanların bizlerden farkı ne? Biz 7 basamaklı telefon numaralarını ezberlemek için bile defalarca tekrar etmemiz gerekirken sadece bir kere görmeyle 2000 iskambil kartını nasıl ezberleyebilirler? Beyin yapıları bizimkinden farklı mı? Mutasyona mı uğramışlar? Çok daha zekiler mi? Yoksa bir sırları mı var? Eğer uygulamayı alışkanlık haline getirip hayatınıza dahil ederseniz size bir dahi gibi gösterecek bir yöntemden bahsedeceğim bugün. Lucy yöntemi, hafıza sarayı, uzamsal hafıza, ismine ne derseniz deyin tüm bu hafıza şampiyonlarının kullandığı yöntem aslında antik Roma'dan beri aynı. Gelin bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu anlamak için tarihçesine ufak bir göz atalım. Milattan önce 1000'li yıllarda antik Yunan'da sınıf çatışması boy gösteriyordu. Köleler her işi hallettiği için üst tabakanın da bilimle, teknikle, siyasetle, hitabetle uğraşacak bol bol vakti vardı. Her ne kadar doğrudan demokrasi kullanılsa da oy hakkı olanlar sadece vatandaş olan erkekler. Senatörler için güzel hitabet sahibi olmak olmazsa olmaz bir özellik. Sofistler bölge bölge gezerek herkese hitabet dersi verirlerdi. Konuşma yaparken herhangi bir cümleyi unutmanız ya da tekrar düşmeniz kabul edilir bir şey değildi. İşte bu yüzden bu yöntem geliştirildi. Loci ya da Loki diye anılan bu yöntem aslında mekan demek. Yani en basit tanımıyla hakim olduğumuz bir mekana hatırlamak istediğimiz bilgileri ya da kelimeleri yerleştiriyoruz. Hakim olduğumuz bir yerle bağlantı kurduğumuz için de bilgileri hatırlamamız daha kolay oluyor. Araştırmalara göre yaklaşık 2000 kat daha kolay. İşte senatörlerin konuşmalarını ezberlemek için geliştirdikleri bu yöntem gittikçe abartıldı ve kütüphane ezberlemeye kadar uzandı. Kütüphane abartı değil, gerçekten kütüphane. Bunu yapmak zorundalardı çünkü o yıllarda savaşlar sadece askerler arasında olmuyordu. Bir devlet başka bir devleti işgal ettikten sonra önce insanlarını köleleştirir, sonra da kültürlerini yok ederdi. Kütüphanelerin yakılması hiç de az rastlanan bir olay değildi. Malum internet yok. O yüzden bilgileri hem kütüphanede yazılı bir şekilde hem de insan hafızasında saklamak zorundalardı. İşte o zamanın hatipleri savaş zamanı hükümdar kadar iyi korunur. Kitaplarca bilgiyi, hikayeyi akılda tutmanın tek yolu da zihin sarayı oluşturmak. Neden bu kadar etkili bu yöntem? İsterseniz onu da anlatayım. Bunun tarihi antik Roma'dan yani milattan önce 1000'li yıllardan da çok daha eskiye dayanır. Milattan önce 30 binler, 90 binler hatta belki daha da öncesi. Evrimsel olarak beynimizin en gelişmiş yeri uzamsal hafızamızdı. Yazı bulunmadan önce, etkili bir dil kullanmadan önce, hatta toplumsal hayata geçmeden önce bile atalarımız vahşi doğada bir şekilde yollarını buluyorlardı. Yani vahşi doğada ilk geliştirdiğimiz özelliğimiz yer bulma özelliği. İşte biz de bu yöntemle kelimeleri, bilgileri ve sayıları uzamsal hafızamızla ilişkilendirdiğimizde çok daha etkili bir öğrenme ortaya çıkartıyoruz. Dediğim gibi 2000 kat daha etkili bir öğrenme. Sherlock Holmes'un dediği gibi mind palace yani zihin sarayı gibi havalı bir isim bulabilirsiniz. Kendi sarayınızı oluşturabilirsiniz ama kapalı mekan kullanmak zorunda da değilsiniz. İşe ya da okula gittiğiniz yolu, yürüyüş yaptığınız ormanı ya da evinizin odalarında kullanabilirsiniz. Önemli olan uzamsal hafızanızla bilgiyi ilişkilendir. Ben mesela dış mekan kullanmayı ve şehrin yollarıyla ilişkilendirmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu bana daha özgür bir alan hissi veriyor. Siz de denedikçe kendinize en uygun yolu bulacaksınızdır eminim. Bu yöntemle istediğiniz her türlü bilgiyi yerleştirebilirsiniz. Sınavlara çalışabilirsiniz, yeni bir dil öğrenebilirsiniz. İsimleri, tarihleri, yolları ihtiyacınız olduğu zaman hiç zorlanmadan hafızanızdan çekip çıkartabilirsiniz. Sherlock Holmes gibi özel dedektif olabilirsiniz ve Thomas Harris'in Hannibal romanındaki seri katil gibi kurbanlarınızın tüm dosyasını aklınızda tutabilirsiniz. Ama tabii ben buna teşvik etmiş olmayayım. Sonuçta bir bilgiyi doğru zamanda hatırlayıp kullanmadıktan sonra onu öğrenmiş olmanın hiçbir yararı yoktur. Bunu sınavlarda yaşamışsınızdır. Bütün gece çalışıp
sabah hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi olduğunuz oldu. Sınavda şöyle stresli anlar. Neydi o? Okuduğuma eminim ama şimdi hafızamda yok. Ya da ne bileyim, ilkokul boyunca yıllarca gördüğünüz sınıf arkadaşınızı yolda görünce ismini hatırlayamadığınız oldu. Bilmemekten değil de bilgiyi nereye kaydettiğinizi o an bulamamaktan ve çağıramamaktan kaynaklı. Beynimiz yapısı gereği bilgiyi direkt kaydetmez. Bir şeyle ilişkilendirip öyle kaydeder. Yani bir bilgiyi öğrenmek için başka bir bilgiyle nöral yol kurmanız gerekir. Bir bilgiyi hızlı hatırlamak için de ya birçok şeyle yol kurmuş olmanız gerekir ya da o yolu sık kullanmış olmanız gerekir ki hemen ulaşabilirsiniz. Bu yöntemle adı perçemlenmiş olan Sherlock Holmes, zihni bir tavan arasına benzetir ve kendi zihnini obsesif bir ev hanımı gibi düzenli tutmaya özen gösterir. Kendisi serbest çalışan bir dedektif olduğu için olaylar üstünde bilgiyi anında hatırlaması hayati bir önem taşımaktadır. Tabii bizim Sherlock Holmes gibi yüksek işlevli bir sosyopat olmamıza gerek yok. Ama yine de zihnimizi gereksiz bilgilerle doldurmayıp daha hızlı bir hafızaya sahip olmamamız için hiçbir neden yok. Listen, this is my hard drive and it only makes sense to put things in there that are useful, really useful. Ordinary people fill their heads with all kinds of rubbish and that makes it hard to get at the stuff that matters, do you see? Yani gelip size sürekli sevgilisiyle dertlerini anlatan, iş yerindeki o yan masadaki kızdan yakınan arkadaşlarınıza lütfen susar mısın diye. Gelin bu yöntemi nasıl uygulayacağımıza bakalım. Sonra da ufak bir alıştırma yapıp videoyu bitirin. Öncelikle kendinize geniş bir alan belirleyin. Sherlock Holmes gibi bir zihin sarayı oluşturabilirsiniz ama hali hazırda hakim olduğunuz bir yere kullanmanız işi kolaylaştırır. Ben mesela her gün gittiğim yolları referans olarak kullanıyorum. Böylece bilgiler arasında bağlantı kurmamın haddi hesabı olmuyor. İstediğim kadar bilgiyi birbirine bağlayabiliyorum. İkincisi, bilgileri kaydetmeden önce mekana fazlasıyla hakim olmanız lazım. Gözünüzü kapatın ve mekanınızda sık sık gezmeye başlayın. Bunu birkaç gün üst üste yapın. Arabayla, motorla ya da yürüyerek olabilir. Kaykayla, bisikletle, neyle istiyorsanız size hangisi iyi hissettiriyor. Sokaklarda gezin. Orayı görün, orayı duyun, orayı hissedin. Sizin zeka tipiniz hangisi ise o duyguyu daha aktif kullanmaya çalışın. Zeka türünüzü ve öğrenme yönteminizi bilmiyorsanız kanalda o videoyu da bulabilirsiniz. Başlangıç için kendinize bir rota belirleyin. Hep aynı istikamette gidin. Bu bilgileri karıştırmanızı ve unutmanızı engeller. Ama yöntemi alışkanlık haline getirdikten sonra, yani yaklaşık 21 gün sonra sırayla gitmenize gerek yok. Çünkü siz yürüdükçe bilgiler de yolla birlikte gözünüzde canlanacaktır. Sarayınızı içselleştirdikten sonra bilgileri kaydetmeye başlayabilirsiniz. Gelin çok ufak bir deneme yapalım. Şimdi bu mini zihin sarayı denemesinde bana yardım etmesi için bir arkadaşımı çağırıyorum. Derin, hoş geldin. Sen de bir şeyleri nasıl ezberliyorsun? Normalde bir kere okuyorum bir tane. Bakmadan okuyorum, diğer şeyini bakmadan okuyorum. Oluyor, sonra yarım saat beraber okuyorum. Bol tekrar yapıyorsun. Yeni bir yöntem öğrenmek ister misin? Evet. Şimdi senden ufak bir yardım isteyeceğim. Benim için 15 kelime yazmanı istiyorum. Kelimeler birbirinden alakasız, böyle fiil olabilir, isim olabilir. 15 tane kelime yazacaksın. Şimdi lütfen siz de benimle deneyin. 15 kelime istedim çünkü bir insan ilk duyduğunda 7 kelimeyi hafızasına tutar. 15 kelime de 2 katından bir fazlası olsun istedim ama siz bunu dediğim gibi 2808 kelimeye kadar arttırabilirsiniz. Video çok uzun olmasın diye 5 istasyon kullanacağım. Biz burada görebiliyoruz ama sizin için de şemayı vereceğim. Böylece siz de bizimle deneyebilirsiniz. Her bir istasyona 3 kelime yerleştirip bunlarla ilgili bir hikaye yazacağım. Hikaye ne kadar canlı ve ne kadar farklı olursa hafızada tutma olasılığı daha yüksek olur. Birinci istasyonumuz dolap. Dolabın üstüne 2 fil limonata içip eğlenirken atıklarını komedinin üstündeki penguenlere atıyorlar. Limonata penguenlerin üstüne dökülünce desenleri birbirine girip bir ineğe benziyor. Bu duruma çok sinirlenen penguenler sinirden morarıyorlar ve bir şemsiyeye binerek yatağın üstüne iniş yapıyor. Yatağın üstünde onları bekleyen üstü açık arabaya binip ışıklar içinde oradan ayrılıyor.
Dördüncü istasyonumuz sandalye. Sandalyenin üstünde bir kedi 7 tane boncuğu yiyerek 7 canını kaybediyor. Ve daha sonra masaya atlıyor. Masanın üstünde mavi bir at onu bekliyor. Bu duruma şaşıran kedi bunun üstüne parfüm sıktığında aslında mavinin sadece bir boya olduğunu anlıyor. Şimdi videoyu durdurup kaç kelimeyi aklınızda tuttuğunuzu deneyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.